Okay, are we all here? Yes, we do. Okay. Yeah, there we go. Here are two estimated Turkish colleagues from Izmir, from 9 Eylül. So, Okay. So let's move on to our sixth session about the Nicaean studies, and we will have with us today Aygun Ekin Merih, Nihal Karduruk, Fatih Hakan Kaya, and Ali Gazi, all from 9 Eylül University of Izmir. And they're going to present some recent archaeological work in Nicaea. And Ergun, are you going to translate it? I do. It's my intention. Okay, great. Okay, we're looking forward to hearing you. Evet, bizde mi? İyi akşamlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Good afternoon to everybody. Ben Aygun Ekin Meriç. My name is Aygun Ekin Merih. İznik Roma Tiyatrosu kazı başkanıyım. I'm the director of the excavations in Nicaea. Diğer arkadaşlarım da kazı başkan kurulundaki arkadaşlarım Nihal Karduruk, Fatih Hakan Kaya ve Ali Kazım Öz. Kazı başkanları. She's now counting all the excavation members of the Nicaean excavations in Iznik. Yeah. Buyur. Öncelikle bize bu sempozyuma konuşma imkanı sağlayan Sayın Profesör Doktor Ergün Laflı başta olmak üzere oturum başkanımız Zeo Hanım'a İznik Roma Tiyatrosu'ndaki son yıllarda yapılan bu çalışmaları anlatma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. She's now thanking to the conference organizers, to me and to Zami for just giving them the possibility to present their results here in this conference. Thank you. Ben ve Doktor Fatih Hakan Kaya bu akşam sizlere İznik Roma Tiyatrosu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Now they're going to give us an insight about the ongoing excavations in the theater of Nicaea with Dr. Fatih Hakan Kaya. Tiyatroda başlayan çalışmalar, kazı çalışmaları, 1980'li yıllarda başlayan kazı çalışmaları 2016 yılından itibaren bizim ekibimiz tarafından kazılara devam edildi. Ve 2023 yılında da kazıların tamamlanıp restorasyonunun bitirilmesi için uğraşıyor şu anda. The excavations in Nicaea, in the theater of Nicaea, has been started in the 1980s, and we started as a team, as a Turkish team from 9 Eylül in 2016, and in the year of 2023, we're planning to finalize our restoration project at Nicaea. Evet. Bu tiyatroda yürütülmekte olan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin finansal desteğiyle 9 Eylül Üniversitesi adına bizim başkanlığımız tarafından bir ekip tarafından sürdürülmekte. These excavations are permitted by the Turkish Ministry of Culture and Tourism, and it has been supported by 9 Eylül University as well as the great municipality of Bursa and the museum, the directorship of the Museum of Iznik. Bizim ekranımızı görebiliyor musunuz? Sunum ekranımızı. Hayır. Açabilir misin Aygün? Maalesef. Onu Fatih ayarlar hemen 2 dakikada. Perfect. Şimdi oldu Aygün. Buyur. Evet. Süper. Burada da gördüğünüz gibi bir saniye. Ama burada şimdi kent planında da gördüğünüz gibi İznik antik dönemde
dikdörtgen bir surla çevrili. Ve As we see on the plan, the Nikaya has been covered with a square plan fortification. Burada da görüyorsunuz. Ve kente kuzeyden itibaren İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Göl Kapı, Yenişehir Kapı aracılığıyla kente giriş yapılıyor. Kente surlardan. During the antiquity, there were like 4 entrances to the city. The first one was from the north to the Istanbul Gate, and then Lefke Gate, as well as the Yenişehir Gate, which means like the new polis, new city gate. Kent, özellikle İznik kenti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında Açık Hava Müzesi ilan edilmiş. UNESCO Dünya Miras Aday Listesi'nde 2022 yılında Türkiye'nin adayı olarak seçildi kent. The site of Nikaya has been announced as an open-air museum by the Turkish Ministry of Culture in 2009, and in 2022, this site has been taken into the heritage list of UNESCO as a candidate from Turkey. Anadolu'nun ayakta kalan görkemli arkeolojik eserlerinden biri olan tiyatro, uzun yıllar batılı gezginlerin uğrak yerine eğri olmuş ve gezginler bu fotoğraflarda da gördüğünüz haliyle tiyatroyu bir saray kalıntısına, su deposuna ya da hapishaneye benzetmişler. This theater, which is one of the most monumental theater of whole Asia Minor, was a marking point for the travelers from the Western Europe, who actually thought at first that the theater was a prisoner or other type of monumental building except a theater. İlk kez yapı 1743 yılında birçok tarafından tiyatroya ait olduğu belirlenmiş yapının ve krokisi çizilmiş. Daha sonra Texier tiyatronun kent içindeki yerini plan üzerinde belirtmiş ve tiyatroda Schneider tarafından 1943 yıllarında da sondaj çalışmaları yapılmış ve slaytta da gördüğünüz gibi kroki ve resimleriyle beraber ilk kez yayınlanmış tiyatro. The theater has been first identified in 1741 by someone that I didn't really understand, and then it has been drawn by Jacques Texier in the 19th century. But the first excavation has been started by Alphonse Maria Schneider, who published the theater after some excavations first in 1943, as we see on the slide. Bu slaytta bizim 2016 yılından itibaren kazı yaptığımız alanları görmektesiniz. Renkleriyle yere renklendirilmiş şekilde. On the slide, we do see the excavated areas on the theater of Nikaya since 2016, with the colored or color marked positions. Evet. Yeah. Tiyatro İznik Gölü'ne, Askania Limye ismindeki İznik Gölü'ne 400 metre uzaklıkta, denizden 98 metre yükseklikte. İznik'in güneybatısında bulunan tiyatro günümüzde sur içinde ve modern yerleşimin tam ortasında bulunmakta. Tiyatronun doğusundan ve güneybatısından zaten dış hatlarıyla modern yerleşim alanının içinde sıkışmış bir şekilde görülmekte. Kent içinde kamulaştırılma çalışmaları da devam etmekte. Özellikle şu alanda gördüğümüz üçgen alanda kamulaştırıldı son çalışmalarla. Tiyatro bu şekilde. Well, this theater is located within the city of Iznik, right in the city center, town center of Iznik. It is close to the ancient lake Askania Limne, only 400 meters far from it. It has an elevation of 98 meters from the sea level.
It is now covered by some urban structures, by some modern urban structures, and it's just in the middle of the urbanization, modern urbanization of Nikaya. And now they are planning to establish a new city plan, an urban plan for Nikaya, with the planning of this ancient site and integrating into the urban plan of Nikaya, modern urban plan of Nikaya. İznik Roma Tiyatrosu'nun temel mimari özelliklerine bakacak olursak, burada fotoğrafta ve planda görüyorsunuz. Tiyatro İmparator Trajan döneminde inşa ediliyor. Milattan sonra 98-117 yıllarında. İmparator Bithynia valisi Plinius arasında inşaatla ilgili mektuplaşmalar çok önemli. Boyut olarak tiyatro 102-79 metre boyutlarında ve 10.000 kişilik. Düz bir alana tonozlu bir altyapıyla 3 katlı yapılmış olmasıyla Anadolu'daki tek örnek. Well, the theater has been built up in during the reign of Trajan at the end of 1st century AD and beginning of 2nd century AD. And during the foundation of the theater, there were some correspondings between the emperor and Plinius, who was the governor of Bithynia, the province Bithynia at Pontus. So that was important in terms of this corresponding historically. Theater has a dimension of 102 to 79 meters, and it was for approximately 10,000 people. It has been built up in a vaulted structure with 3 stairs, 3 stores, which is actually one of the unique examples in whole Anatolia. Buyur. Tiyatro tamamen tonozlarla yükseltilmiş. Alt kaveyi taşıyan 7 trapezedal tonoz ve bunun devamında da üst üste 2 yükseltilmiş 10 tonozdan oluşuyor. Ve temelleri, sadece temelleri kalmış sahne binasının da eldeki verilerle 2 katlı olduğunu biliyoruz. Sahne binasının her 2 bölümünde İmparator Hadrian döneminde inşa edilmiş 2 katlı sütunlu galeriler de bulunuyor. Mimari özellikleri at nalı şeklinde kavea planı ve sahne binasının da 5 kapısının olmasıyla da Küçük Asya Anadolu tipi tiyatroların arasında yer alıyor ve 3 katlı olduğu da en dıştaki son yıllarda ortaya çıkan paye severleriyle de tiyatronun 3 katlı olduğunu, 3 katını bir sütunlu bir galeri olduğunu kesin olarak biliyoruz. Well, now there are some knowledge about the plan of the theater. We have 7 trapezoidal vaults, which are actually carrying the bottom cavea of the theater, and then just 10 vaults, and again 4 vomitoria, which are actually being used for 2 stories of the theater. The foundation level of this, the building for scene has been preserved, and through the evidence that we have, we can just reconstruct it as a 2-story building. Next to the scenery building, we have again 2-story columned gallery that has been built up during the reign of Hadrian. The architectural features of the theater, which is actually in German they say Hufeisenförmig, which is actually lunar formed, with its lunar form cavea, and with its scenery building with 5 gates. Those features, those architectural features, are indicating a typical plan for the theaters of Roman Asia Minor. The 3rd floor that has been excavated recently, which they call as Summa Cavea, has been strengthened by 28 pillars, which were actually covering the cavea. Devam. Burada da tiyatronun doçent doktor Ali Kazım Öz tarafından
çizilmiş 3 boyutlu bir canlandırmasını görmekteyiz. Tiyatro aslında bu şekilde bir mimari yapıya sahipti Roma döneminde. As you can see clearly that after the reconstruction of the 3D experiments, one can clearly see the architectural features of theater when in an ideal position. Devam edelim. Burada biraz da Fatih hocamızın da sesini duyalım. O da konuşsun. Merhabalar. Evet. And now Dr. Fatih Hakankaya will be speaking about the rest of the architecture. Buyur. Tiyatronun tarihçesi için en önemli belge milattan sonra 111 yılında İmparator Trajanus ve Bithynia valisi Plinius arasındaki mektuplaşmalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazışmalar sayesinde kesin olarak tiyatronun bu tarihte inşa halinde olduğunu biliyoruz. Plinius bu mektuplarda imparatora tiyatro inşaatı ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Özellikle yapısal anlamda bazı sorunların olduğunu, kötü malzemenin kullanıldığını, temelleri konusunda suyun yani dip suyunun çok çabuk yükseldiğini ve bu nedenle tiyatronun uzun ömürlü olamayacağını ve bitirilmesi konusunda da sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor. Çevireyim mi? Now we have more or less a certain date for the building of this construction through the correspondence between Trajan and Plinius, who was the governor of the Roman province of Bithynia at the AD 111. So this is actually indicating this correspondence are offering us an exact date for the construction of the theater, which is actually very valuable for the history of Roman Asia Minor. So we believe that in 111, the theater was still under construction. And for the construction, it has been 10 million of sesterces, which is equal to $5 million US dollars, were spent at that time. And it seems that the theater has a foundation which was actually wet. And through this wet foundation, it was clear that the theater was during the construction. It was just collapsing in some certain parts. Blok taşlardan başlarsak. Devam ediyorum. Tiyatro moloz taş ve harç kullanılarak kemantitum tekniğiyle inşa edilmiş. Sahne yapısında ve anelenma duvarlarında mermer kaplama dikkati çekiyor. Bazı bloklarda taşı işleyen usta veya atölyeleri belirleyen işaretler olduğu gözlemleniliyor. Well, as you can clearly see that the theater was built by solid marble blocks, on some of which we do find some graffitis or like engravings indicating the owner of the stones. Also it has been determined that opus cementium, the Roman cement, has also been used during the construction of the theater. Tiyatronun yapımında hangi taşların kullanıldığı konusu da aslında bakarsanız araştırılmış. Son zamanlarda biz de buna ilişkin olarak bir taş analizi yaptırıyoruz. Bu analizler sonucunda özellikle İznik çevresinde bulunan mermer ocaklarının kullanıldığını biliyoruz. İşte bunlar Deliktaş, İnikli, Ömerli ve Sarıkaya gibi taş ocaklarında yerel taşla tiyatronun inşa edildiğini analizler sonucunda saptamış durumdayız. Well, the marble quarries were detected already in the past researches, and these stones that are used during the construction of this building has been detected already. But with our own researches, we extended the sites around Nicaea, where these possible local sources for marble could have been used for the construction of theater. These were namely nerelerde hocam? Bir daha söyleyebilir miyim? Deliktaş, İnikli, Ömerli ve Sarıkaya. Ömerli and Sarıkaya. These are the sites which were possibly used as local quarries for marble in the construction of the theater. Buyurun. Tiyatromuzun tabii bir talihsizliği söz konusu. O da şu, çok şiddetli depremlerin olduğu bir bölge, İznik. Dolayısıyla bu depremler sırasında tahrip oluyor ve sonrasında önemini yitirmesiyle beraber aslında bakarsanız şehrin imarında bir taş ocağı olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz tiyatronun orijinal oturma basamaklarına çok kısıtlı bir alanda ulaşabiliyoruz. Biliyoruz ki şehrin surları üzerinde tiyatroya ait birçok
taşlarımız var. Yani bunlar oturma basamakları, postamentler gibi birçok örneği bugün surların etrafında gezdiğinizde görebiliyorsunuz. Well, as Nikaya was and still is light on the earthquake zone, a very intensive earthquake zone of Asia Minor, it had experienced several huge and serious earthquakes. Thus, the theater has been used as a stone quarry itself because of this constant collapsing of the theater, so that many stones from this theater has been used as a spolia as secondarily in different buildings of Nikaya around the theater, such as columns or architraves or other type of elements that we also encounter today during our field surveys around the theater in the urban area of İznik. Buyur. İznik Roma Tiyatrosu tamamen düz bir alanda tonoz mimarisiyle yükseltildiğinden dolayı Anadolu'daki tek yapı olma özelliğini taşımakta. Burada özellikle vurgulamamız gereken herhangi bir tarafı, yani yamaç kullanılmadan, herhangi bir yamaca yaslanmadan tonozlarla yükseltisinde sadece tonoz kullanılan tek tiyatro olması. Yoksa Anadolu'da tonozların kullanıldığı tiyatrolar var. Ama bizimkinin böyle bir ayrımı var. Birinci kavayayı taşıyan 7 adet trapezoidal tonoz, ikinci kavayayı taşıyan 15'lik iç ve dış tonoz bulunuyor. Bunları daha önce dile getirmiştim. It is important to indicate that Nikaya, the theater of Nikaya has an architectural feature which is unique for Asia Minor, that it has been built only through the helps of vaults. So 3 stores were basically built only by vaults, and that's unique for whole Asia Minor, as the theater was not actually supported by a natural slope, as in the other Greek-Roman theaters of Asia Minor. That's the most important architectural feature of this theater, which makes it very actually seldom. At the same time, each vault on each stores have different characteristics in terms of Roman architecture. Devam edelim. Her ne kadar tiyatronun doğal afetler nedeniyle zarar gördüğünü söylemiş olsak da ve özellikle Plinius'un mektuplarında tiyatronun sağlam yapılmadığı iddiası ortaya konsa da bugün hala tonozlarının ayakta olduğunu görebiliyoruz. Bu 7 tane trapezoidal tonoz hala ayakta ve aslına bakarsanız işçiliğiyle de kendisine hayran bırakıyor durumda. En dışta 3. katı taşıyan 28 adet paye ayağının daha önceki kazılarda görülmediğini, yeni yapılan, yani bizim zamanımızda yapılan kazıların ortaya çıkmasıyla aslına bakarsanız tiyatronun daha önce de dile getirdiğimiz gibi 3 kattan ibaret olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Well, during the past excavations, there were several discoveries, but today we know that at least 150 vaults are survived from this theater. And on the 3rd floor that we excavated in our excavations, we came to the conclusion that there were at least 8 vaults that are preserved from antiquity to now. So this is an important remark that the theater is actually like a forest of vaults itself. Devam edelim hocam. Sahne binasının doğusunda ve batısında bulunan ve tiyatroya girişi anısallaştırmak için ve bazı resepsiyonlar için kullanıldığı düşünülen sütunlu galeriler 11x11 metre boyutlarında ve her yönde 4 sütunla sahip. Yes, there are 2 columned galleries, column portico, in the western and eastern sides of the building, which are actually 2 stories and being fortified by 4 columns in each stores. Devam edelim hocam. Alt ve üst katlarda toplam 16 adet Korint düzenindeki sütunlara sahip. Alt katta postamentler mevcut iken üst katta parapetler arasında hermeler bulunmakta. Well, the first floor of this gallery has been fortified by 16 columns in Corinthian order, each with pedestals, marble pedestals, and in the second floor, we can clearly see that it has been again fortified by Corinthian composite columns, plus 3 hermoi, which were just erected within the building, within the
central part of each stores. İznik Roma tiyatrosunun sütunlu galerileri bu yönüyle de aslına bakarsanız diğer tiyatrolardan ayrılıyor. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sütun, parapet, herme, parapet, sütun sıralaması herhangi bir Roma tiyatrosunda daha önce görülmüş, böyle 2 katlı bir galeride herhangi bir tiyatroda daha önce görülmüş değil. Well, there is another unique feature of this theater architecturally, that the column, parapets, and again the herm has not been detected. This role of architectural elements has not been detected in any Roman theater in entire Roman world. Devam edelim hocam. Sunlu galerilerdeki korunuk başlıkları üzerinde dönem farklılıklarının görüldüğünü biliyoruz. Dönem deprem bölgesinde yer alan kentteki bu depremler sonrasında antik onarımları göstermesi açısından bu farklılıklar bizim için önemli. En erken olanları milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenirken en geç tespit ettiğimiz sütun başlıkları ise milattan sonra 2. yüzyılın sonu 3. yüzyılın başı şeklinde tarihlendi. Well, one can also speak out of different renovations after some earthquakes in the theater that we can clearly trace through the architectural elements, each architectural elements, such as Corinthian capitals that we see here on the slide. The changing of or revision of each capitals, and one can assume that the latest phase of for the use of Corinthian capitals is actually late 2nd, early 3rd century AD. Buyurunuz hocam. Tiyatronun alt oturma basamaklarını, yani 1. kaveyi taşıyan 7 tonoz ve birbirine bağlayan koridorların kazıları tamamlanarak geçiş sağlanmış oldu. Sadece orta tonoz orkestraya bir yol ile, yani bir geçit ile bağlandığını tespit ettik. They already excavated the vaults which are connecting to each other beneath the theater building. Now they determined that under the cavea they found out 7 different vaults again, which are connected to each other from beginning up to the end of the theater. Tiyatro bu tonoz mimarisi bakımından en çok İtalya'daki Beneventum tiyatrosuna benzemekte. Tonozlar birbirine kapılarla bağlanmakta ve bütün yapıyı dolaşmakta. Burada slaytta merkezdeki büyük tonoz ve bu tonozlardan diğer taraflara geçişleri plan üzerinde de görebiliyoruz. Yani tonozlar, 7 tane tonoz birbirine burada görüldüğü gibi küçük geçitlerle bağlı. Well, the closest parallel for our theater architecture is Beneventum, especially in terms of its vaulting system, where the vault is very narrow, but is connected with a very teeny and narrow tunnel to each other, as we do detect the same in Nikaya. Sol üstte en iyi korunmuş tonozlu 2 kapısı ve penceresiyle görmekteyiz. Tonozlar yazın serin, kışın sıcak olmaları ile çok kullanışlılar. Ayrıca sergi salonu olarak da yapılacak restorasyon projesi sonrasında İznik Müzesi'ne bağlı olarak bir öğren yerinde bir sergi salonu olarak kullanılması da düşünülmekte. Yes, practically there are some plans for the future use of these vaults, as these vaults are actually offering very fresh environment during the summer times when the weather is very hot. But at the same time, it is planned for the future that these vaults will be just used as exhibition galleries within the museum exponents of the local museum of Iznik, of Nikaya. Yes, buyur hocam. Kazılar sonunda 54 metreye 13 metre boyutlarındaki sahne binasının tümü açığa çıkarılmış oldu. Sahne binasının 3 adet giriş kapısı ve koridorlarla birbirinden ayrılan 4 ana mekanı olduğu tespit edildi ve koragia olarak adlandırılmakta bu durum. Dekor deposu ve kostüm odası olarak kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Ana mekanların çevresinde servis amaçlı kullanılan daha küçük boyutlu 4 yan oda daha bulunmakta. Right. Within our excavations, the whole scenery of the building has been excavated,
and now being restored, we detected that this place, this part of the theater, has been used as a quarry for a long time, but at the same time, it has also been used as a service area for the theater. Now it is planned to be to establish a restoration project for the scenery of or for the scanner of the theater. Buyurunuz hocam. Sahne binası kapılarının iki yanında monoblok mermerden işlenmiş kaideli ve başlıklı köşeli plasterler, söveler yer almakta. İnce kimatyon ve lotus palmet dizileri ile dekore edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda ele geçen söve parçaları üzerinde sarmaşık motifleri ve akantus yapraklarının yanı sıra Herakles, Perseus, Pegasus ve Eros gibi mitolojik figürlere de rastlanılmakta. Well, the skene fronts of the theater, the frontal part of the skene is very ornamentic, very decorated, with lots of different elements, marble elements, gazon and sima and capitals and other type of architectural elements, which are ornamented by different designs, Ionic or lesbian kimatio, as well as some mythological figures such as Putti, Eros, or some other mythological figures. So it was not only ornamental, but it was also figurative in some case. Buyurunuz. Yapılan çalışmalar sonucunda tiyatroda 2018 yılındaki kazılarda en dış hatta Sunmakaya'ya ait devasa paya temelleri açığa çıkarıldığını söylemiştik. Bu sene yapılan kazılarla da aslına bakarsanız daha önceki yıllarda yol kodunun altında kalmış yine bu paye temelleri ortaya çıkarıldı ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kamulaştırmayla da aslına bakarsanız tiyatronun bütün dış çevresi tamamıyla belirlenmiş olacak. These recent excavations are indicating that most of the structures that were found in the previous excavations has been now completed. It is planned that in the future excavations, the exterior structures of the theater, which are connected with the pillars carrying the third floor of the building, will be cleaned up, and then covered again. And it seems that this year, especially, the pillars which were carrying the third floor of the building have been cleared and accordingly excavated. Burayı geçiyorum. Böylece daha önceleri 2 katlı olduğu düşünülen tiyatromuzun artık 3 katlı olduğunu biliyoruz ve basitçe böyle bir 3 boyut çalışması yaptık buna ilişkin olarak. 3. katların sütunlu galerilerle süslü olduğunu biliyoruz. Ve bunu da tiyatroyu bugünkü araziye uydurduğumuzda tabii etrafındaki modern yapılarla beraber aşağı yukarı böyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Well, we now know that the theater consisted of 3 stores, and if we just sort of put this reconstruction, this would be the landscape view of the theater within the position of its position in today's İznik. Hocam burayı. Roma tiyatrosunda kronolojik olarak baktığımızda sahne binasının temellerinde temel dolgusu olarak kullanılmış toprak içinde erken dönem seramiklere rastladık. Temellerde kullanılmış. Bunlardan en erkeni M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen bir klozemenay tabağı. Bunun dışında evet. Within the sondages that we have done on the foundation levels of the theater, we have found we encountered several fragments of the early pottery, such as this piece here, right on the right margin of her slide, which is actually a 6th century Clazomenian plates, a fragment of Clazomenian plates. Bu çok önemli çünkü kentte ilk kez kolonizasyon dönemleri olan M.Ö. 6. yüzyıl ilk defa bu parçayla belgelenmiş oldu. Through this fragment, it has been determined that this is the first time discovery of a piece from the colonization period of Nikaya. So that's the first time discovery of
evidence for that particular time period. Yine temellerde çok sayıda çok kaliteli Helenistik seramikler de ele geçti. We also encountered several very luxury type of Hellenistic pottery, like this one here in the right. Burada aşağı yukarı bütün Helenistik tipler, firnisli, basit firnisli, batı yamacı seramik, aplike, kalıp yapımı, beyaz astarlı, bütün Helenistik seramikleri bulduk bu temellerde. Well, on this foundation, we found several different Hellenistic pottery genres. As we see here, the West Slope pottery, as well as Megarian bowls, or again, black glaze pottery from different periods of Hellenistic time. We all encountered those pottery in the within the excavations of these foundations in the theater. Tiyatronun özgün işlevinde kullanıldığı milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda özellikle gladyatör oyunları için kullanıldığını düşünüyoruz. We believe that the original use of the theater during the Roman period was especially for the gladiatorial games, especially in the 2nd and 3rd centuries AD. Burada Anelema duvarındaki bu kılıç kalkan kabartması ve sahne binasındaki gladyatör kostümleri, Anelema duvarındaki kılıç kalkan kabartması, yine gladyatör konulu bir kandil bizim için bu gladyatör oyunlarını özellikle ispat eden buluntular. There we have three evidences iconographically that are proving that the gladiators were active in this building. The first one is here on the left, which is a relief with some, gladiatorial costumes and a gladiatorial helm, as well as we have one shield and a sword, which are belonging to the gladiatorial world at that time. What also we found was a lamp with a gladiatorial scenery on its discus. Yine bulduğumuz bir tiyatro giriş bileti burada bu oyunlar sırasında bunların kullanıldığını da bize gösteriyor. A theater ticket that we found, that we encountered in the area, that is displaying obviously a gladiatorial scene, is a further evidence for the gladiatorial activity in the theater. Yine özgün kullanım evresinde ele geçen sikkeler, figürinler, kandiller, metal, bronz, anahtar, kemer tokaları buluntular arasında. Well, during the original use of the theater, there were some other small finds, as we see here, these coins, terracotta figurines, lamps, as well as a key and a belt. A belt generally are the ones that we can encounter as small finds from the original use of the theater. Tiyatro özellikle özgün kullanım sona erdikten sonra 2. ve 3. yüzyıllarda 4. yüzyıllardan itibaren planda bir takım duvar eklentilerinin yapıldığını, bazı girişlerin kapatıldığını görüyoruz. After the original use of this in the 2nd and 3rd centuries AD, we believe that it has been again reused in the 4th century AD, where the plan of the theater has been encountered some changes, some structural changes, as some of the entrances were closed and some walls that were marked here in red were added or changed in plan. Tiyatro kesintisiz milattan sonra 17. yüzyıla kadar sürekli kullanılmış. The theater has been in use without any abruption until the 17th century AD, without any interruption. Özellikle milattan sonra 325'te İznik'te Nikaya'da yapılan 1. Ekümenik Konsül başladığında özellikle bu alanda orkestra duvarlarına Meryem
İsa freskleri ve haç işaretleri renkli boyalarla yapılmış ve bu dönemde tiyatronun bir kilise olarak kullanıldığını net olarak anlayabiliyoruz. Especially after the first council of Nicaea in the 4th century until the mid of 6th century, where the earthquake has been happened, the theater has been used for some Christian religious activities. We believe for sure that the theater was used as a church, as we can evidence it from some frescoes with Madonna and Jesus iconographies, as well as some crosses and some other Christian ornamentations. It was clear for us that the theater was used as a church during the later centuries. Bu kilise kullanımı özellikle milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 557 yıllarına kadar çok sayıda depremler olmuş. 557 depreminden sonra da 9 şiddetinde olduğu düşünülen depremden sonra da bu alan terk edilmiş. Well, we believe that there were several consequent earthquakes in the area from the 4th century AD to 557, in which time there was an earthquake of 9 Celsius degrees which actually accused for the population to abandon the city. So the city and the structure itself were abandoned. Milattan sonra 8. yüzyıl başlarında Arap akınları başlıyor ve bu akınlara karşı koymak için özellikle İmparator Leon tiyatronun kesme taşlarını söktürerek surların güçlendirilmesi ve yükseltilmesi için kullanıyor. Bugün bu bloklar özellikle Lefke Kapı, Yenişehir Kapı arasında çok sayıda tiyatronun oturma basamaklarını görebiliyoruz. We know that from the historical sources with this 8th century AD, the Arab invasions, Arab concurrences have been begun in Asia Minor, and Nicaea has been also, of course, affected from that, which resulted in reuse of some theater blocks within the fortification of Nicaea as a spolia, as we can clearly see here on a wall that was built in the direction of Lefke gates in Iznik, which are actually indicating those secondary use of theater blocks. Devam edelim hocam. 9. yüzyıldan itibaren ise tiyatro ve çevresinde seramik üretim yapan işlikler ve atölye alanı olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Bu döneme ait çok sayıda seramik kazılarda ele geçiyor. Burada da bu seramiklerden örnekler görüyoruz. After the 9th century AD, the theater has certainly used as a kiln site, as a pottery production site, which are actually evidenced by numerous fragments of glazeware, which are actually exclusive for Nicaea at that time. As we can clearly see here in the slide, those evidences of glazeware from Nicaea. Tiyatroda yine İznik genelinde görüldüğü gibi bir çok katmanlılık görülüyor. Milattan sonra 13. yüzyılda Laskarisler döneminde Kaveya'nın üzerine şuraya bir kilise inşa ediliyor. 3 nefli bir kilise ve bu çevresi de mezarlık kilisesi bunlar. Şurada da bir tane daha var arkada. Burası tamamen toprak altında 13. yüzyılda ve bu alanlarda kilise ve mezarlık kiliseleri inşa ediliyor. Well, chronologically, theater has different phases, as we can clearly see here. During the medieval period, and especially in the 13th century, during the Laskarid dynasty, the theater has been used again for religious purposes. As we can clearly see that on the Kaveya, there has been a basilica with 3 naves, which was actually used as a cemetery basilica within a huge cemetery site around it. Just on top of these vaults areas where we can find numerous Byzantine graves. A second church was built right in front of the building, again in the 13th century. So in the area, there were basically 2 basilicas of the 13th century AD. Buyurun hocam. Milattan sonra 15-17. yüzyıllarda Osmanlı seramik fırınları
inşa ediliyor. Burada gördüğünüz kırmızı noktalarda 12 adet seramik fırını var. Çiniciliği ile günümüzde de çok önemli bir yere sahip olan İznik'te bu fırınlar erken Osmanlı döneminde çok önemli eserler üretmişler özellikle. Well, during the Ottoman period, the function, the use of the theater of Nikaya has been continued with the establishment of some kiln sites, of some pottery production sites of Ottoman Chinese, Ottoman tile and brick fabrication in the area, especially during the 15th to 17th centuries. As you can clearly see, those red marks are indicating the kiln sites of this pottery production of Ottoman period on the top of theater of Nikaya. Burada özellikle tiyatronun tonozlar gibi en korunaklı alanlarına fırınların inşa edildiğini görüyoruz. Özellikle bu fırınlar da koruma altına alınmış durumda. In some strategically very important points of the theater, some very important pottery ovens were just built during the Ottoman times, which are now being preserved by our excavation team, as they actually reflect a very unique type of fabrication during that time. 2021 yılında iç tonoz 1'in içinde dış tonoz 1'e de yayılan çok büyük bir seramik atölyesi tespit ettik. Burada erken Osmanlı dönemine tarihlenen sır eritme fırını, kuars taş ezmek için kullanılan bir taş ve yine bir fırın, sır eritme fırından oluşan büyük bir ilk defa İznik'te bir atölyeyi keşfetmiş olduk. In 2021, there was a huge discovery of several different units belonging to an early Ottoman pottery production site, which are consisting of, first of all, in the middle, an oven which used for melting the glaze, as well as one spur stone for the quartz, which was actually used for as the Morse stone, as well as one pottery oven, which was actually built next to the unit, next to this pottery production unit. This whole thing was found within the interior vault number 1 and number 2 of the theater in the year 2021. Tiyatroda bu fırınlarda üretilmiş yüz binlerce seramik fırın malzemesi, kalıplar gibi çok önemli buluntular ele geçiyor. Çiniciliğin başkenti olan İznik'te bu eserlerin olması bakımından önemi de yadsınamaz. Gerçekten çok önemli eserler ele geçiyor tiyatroda. In the theater, there are several thousands of hundreds shards of Ottoman chini productions, Ottoman porcelain productions of early Ottoman period, which are actually indicating a very active pottery production of early Ottoman period. As we can clearly see here, that's the reason why Nikaya has been announced as the capital of Ottoman chini production in the early Ottoman period. Tiyatroda özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon projesiyle onaylandı restorasyon projemiz ve 2022 yılında başladı uygulaması ve 2023 yılında da tamamlanması planlanıyor ve tiyatronun ziyarete açılması planlanıyor. Tiyatronun bütün evreleri en erken döneminden son dönemine kadar bütün evreleri bu restorasyon çalışmalarında gösterilecek. Well, we already planned the restoration work at the theater of Nikaya of Iznik, supported by the great municipality, metropolitan municipality of Bursa, which has been planned previously and then has been confirmed and approved in 2019. In 2022, the first practice of the restoration has been just begun to be established. And it is planned that the restoration will be completed, will be finalized within this season, within the excavation season of 2023.
Buyurun hocam. Restorasyon projesi aynı zamanda kazı ekibimizin üyeleri olan 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Ali Kazım Öz ve Nezahat Köşklük danışmanlığında hazırlandı ve mevcut durumunu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlayacak bir proje yapıldı ve bütün bu tarihsel süreci bu projede hepsi gösterilmesi planlanıyor. Well, this is the last view of the restoration activities at the Theater of Nikaya, which has been planned by two scholars, Ali Kazım Öz from 9 Eylül University, as well as Professor Nezahat Köşklük from the Faculty of Architecture in 9 Eylül. So it is planned that the restoration of the theater will be reflecting all technologies of use at the theater. So what we are actually planning to do is just like to finalize a restoration project with the reflection of the whole chronological frames of the theater. Buyurun hocam. Bu uygulaması devam etmekte olan tiyatro restorasyon ve çevre düzenleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte İznik kenti kültürel turizmi açısından yeni bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak. After the completion of this whole restoration project in the area, we expect that the theater will be a new attraction point for the tourism and cultural tourism of Nikaya for the future. Devam edelim hocam. Teşekkür ediyoruz. Sunumumuz bitmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Well, the lecturer, the conference lecturer are just thanking to us for listening. We also thank them. Okay, thank you. Can you hear me? Yes, we do. Okay, because I connected another microphone and I didn't know No, if I don't worry could about that. be heard. Okay, great. Do we have any questions or comments or anything else you would like to share? No? Yok. Okay, then perhaps we could take a short break around 8 minutes, I think. Yeah, it sounds great. Thank you. Okay, great. So see you at 8 and 10. Thank you. All right. First